Merhaba, ben Kuber. Bundan tam 12 bin yıl önce insan henüz tarımı bilmiyorken birileri dev büyük taşları oymaya başladı. Onları kutsal bir düzene göre dizdi ve sonra hiçbir şey olmamış gibi üzerini toprakla örttü ve gitti. Göbekli Tepe. Yıllarca ona tarihin başlangıcı dedik. Ama şimdi başka bir isim daha fısıldıyor. Karahan Tepe. Göbekli Tepe'nin kardeşi değil, belki de atası. Belki de tüm bildiklerimizin sıfır noktası. Peki bu yapılar neden var? Neye hizmet ettiler? Ve neden bir anda bilinçli bir şekilde üstünü toprakla örttüler? Bunlar yalnızca taş değil. Bunlar kayaya yazılmış bir bilinç. Ve biz bu bilinci yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Artık sadece geçmişi anlatmıyoruz. Geçmişin bize ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Om Shri Kuberaya Namaha. Om Shri Kuberaya Namaha. Göbekli Tepe, sıradan bir arkeolojik alan değil. Bildiğin insanlık tarihine yumruk atan taş bir manifesto gibi. Bugün elimizdeki bilgilere göre M.Ö. 9600 yılında inşa edilmiş. Yani günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce. Henüz yazının, çömleğin, metalin, tekerleğin olmadığı bir dönemden bahsediyorum. Ama bu yokluk çağında insanlar devasa dev sütunları oydu ve geometrik düzenle belirli bir şekle sahip tapınak benzeri yapılar inşa etti. Bu yapılardaki taş sütunlar yaklaşık 4-5 metre yüksekliğinde ve 40 ile 60 ton arasında. Yani modern vinç olmadan bile zor hareket ettirilecek kütlelerden bahsediyoruz. Üstelik bu taşlar sadece dikilmemiş. Aynı zamanda T şeklinde düzene sokulmuş. Ve üzerlerine son derece detaylı şekilde hayvan figürleri çizilmiş. Yılanlar, akbabalar, tilkiler, domuzlar, aklınıza gelebilecek çoğu hayvanı çizmişler. Her bir figür belli ki bir anlam taşıyor. Belki yırtıcı hayvanlardan oluşuyor. Ama hepsi özenle ve seçilerek yerleştirilmiş. Bugün Göbekli Tepe'ye baktığımızda en çok dikkat çeken şey buranın bir yerleşim yeri olmaması. Yani çevresinde evler, çadırlar, tarım aletleri ya da gündelik eşyalarla ilgili hiçbir şey yok. Yani bu yapılar insanların yaşadığı bir yer değil. Belli zamanlarda, belli anlarda toplanıp bir ritüel merkezi gibi ya da kutsal bir mekanı temsil ediyor olabilir. Bazı teorilere göre insanlar o dönemde burada yılda birkaç kez toplanıp ayin yapıyorlardı. Ortak törenler hazırlayıp sonra da evlerine dağılıyorlardı. Burada şunu anlamalıyız. Göbekli Tepe'yi yapan insanlar bir amaç uğruna burada toplanıyorlardı. Buraya gelmek için bir neden bulmuşlardı. Ve bu nedenleri karın doyurmak, hayatta kalmak gibi şeyler değildi. Daha büyük bir anlam arıyorlardı. İnanç, ritüel ya da daha büyük bir kutsal güce ulaşmak için. Şimdi burada durup şunu iyice bir idrak etmemiz lazım. Bize önce ne öğretildi? İnsanlık önce tarımı keşfetti. Tarımı keşfettikten sonra oraya yerleştiler ve köy kurdular. Köylerden toplumlar doğdu ve sonrasında inanç sistemleri gelişti. Ama Göbekli Tepe bildiğimiz bütün bu tarihi yerle bir ediyor. Çünkü bu yapı yerleşmeden çok önce yapılmış. Yani henüz ortada tarım yokken inşaata başlamışlar. Yani tarih kitaplarının bize söylediği gibi tarım, yerleşim, din olgusuyla devam etmiyor. İnanç, topluluk, yerleşim ve tarımla devam ediyor. İnsanlar önce bir araya gelip bir şey aramışlar, bir şeye inanmışlar. Bizi kim yarattı? Biz nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz? Evet, 12 bin yıl önce de aynı sorular vardı, hala aynı sorular var. Ama dediğim gibi insanlar önce orada toplanıp bir inanış aradılar. Daha sonra etrafında toplanıp köyler kurmaya başladılar. Bu devasa taş yapılar tek başına sadece bir mimari değil, aynı zamanda kolektif bir bilinç göstergesi. Bir grup insanın bir amaç uğruna toplanıp organize olduğunu gösteriyor. Yani Göbekli Tepe bir medeniyetin ilk tohumu. Ama bunlar arasında en ilginç olanı ne biliyor musunuz? Bu yapılar kendiliğinden yok olmadı. Doğa tarafından yutulmadı. Yani rastgele toprak altında kalmadı. İnsanlar bunları bilinçli şekilde üzerini kapattı. Taşlar tek tek örtülmüş, alan gömülmüş ve orayı terk etmişler. Bu da bizi yeni sorulara götürüyor. Neden böyle bir yapı kullanıldıktan sonra dikkatli bir şekilde üstü örtülüp de herkes ortadan kayboldu? Bir tehlike mi vardı? Korktukları bir şey mi vardı? Yoksa bir devrin kapanışını mı temsil ediyor? Belki de saklanması gereken bir sır, bir bilgi vardı ve o insanlar bu bilgiyi o toprağın altına gömdüler. Bazı teorisyenlere göre Göbekli Tepe sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda da bir bilgi aktarım noktası olabilir. Astronomik dizilimlerle yapılmış olabilir. Takvim işlemi görüyor olabilir ya da herhangi bir bilgi düzenini barındırıyor olabilir. Üzerinde çeşitli hayvan sembolleri olan bu sütunların rastgele seçilmediği, belirli tarihleri, gökyüzü olaylarını ya da mevsimleri temsil ediyor olabileceği öne sürülüyor. Yani burası sadece tapınak değil gibi gözüküyor. Evrensel bir takvim, bilgi merkezi ya da herhangi bir bilgi deposu olabilir. İşte bu yüzden Göbekli Tepe hem tarihsel açıdan hem de arkeolojik açıdan dünyanın en önemli yeri. Çünkü insanlığın sanılandan çok daha önce çok daha büyük sorular sorduğu ve bu sorulara cevap aradığını gösteriyor. Göbekli Tepe'nin yapısı ve mimarisi gerçekten çok önemli. Orada neye inandıkları, neye taptıkları, bir ayin yaptıkları, herhangi bir ritüel yaptıkları, bunların hepsi büyük
büyük bir sır olarak karşımıza çıkıyor. Zaman geçtikçe bunların hepsini öğreneceğimize %100 eminim. Ama onun bir kardeşi daha var. Şimdi oraya geçelim. Karahantepe. Göbeklitepe keşfedildikten sonra tarihin en büyük olayı olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Ama arkeologların gözünü çevirdiği başka bir bölge daha var. Aynı bölgede benzer ama o kadar da gizemli bir yer. Şanlıurfa'nın tek tek dağlarında Göbeklitepe'ye tam 35 kilometre uzaklıkta bir yer daha var. 1997 yılında keşfedildiğinde oranın bu kadar önemli olduğunu kimse tahmin edemiyordu. Asıl kazılarsa 2019 yılından sonra başladı. Ve o günden bu yana arkeoloji dünyasında taşlar yeniden oynamaya başladı. Çünkü Karahantepe tıpkı Göbeklitepe gibi T şeklindeki dev sütunlara sahipti ama işin içinde çok daha fazlası vardı. Yüzeyde bulunan taşlardan sonra araştırmacılar bir de yerin altına inmeye başladılar. Ortaya çıkan şey keşif yapanları büyük bir şaşkına uğrattı. Karahantepe'de yalnızca dikili taşlar değil, aynı zamanda oyularak oluşturulmuş büyük salonlar vardı. Tıpkı gizli bir yapının iç kısmı gibi gözüküyor. Duvarları düzgün, taşları yontulmuş, içeriye girişler dar geçitlerle sınırlandırılmıştı. Yani bu demek oluyor ki burası sıradan bir ritüel merkezi değil de daha karanlık, daha içe dönük ve belki de daha kutsal bir yer olduğunu gösteriyor. Ve burada bulunan en çarpıcı şey ise kayaya oyulmuş bir insan figürü. Oturur pozisyonda tasvir edilen bu figür başını hafifçe öne eğmiş ve ellerini cinsel organın üzerine birleştirmiş. Bu sahne birçok insan tarafından doğurganlıkla ilişkilendiriliyor. Peki işin içinde başka şeyler olabilir mi? Belki de yeniden doğuşu tasvir ediyordur ya da bir tür kurban ritüelini. Ama net olarak bildiğimiz tek bir şey var. Bunlar rastgele çizilmiş semboller veya şekiller değiller. Bunlar bir sembol. Karahantepe'de şu ana kadar tam 250 tane dikili taş tespit edildi. Ve bu sayı Göbeklitepe'den daha fazla. Yani buradaki yapı Göbeklitepe'ye bir kardeş değildi. Sanki onun atası gibi. Bazı araştırmacılar ise Karahantepe'nin Göbeklitepe'den daha eski olduğunu söylüyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Ya Karahantepe Göbeklitepe'den daha eski ise ya da Göbeklitepe Karahantepe'nin devamıysa, ayrıca Karahantepe'nin etrafında başka alanlar da bulundu. Sayburç, Sefertepe, Harbet-Suvan Tepe gibi. Bu bölge tam olarak tarih kaynıyor. Ve bunun bizim ülkemizde olması gerçekten çok gurur verici bir durum. Yani buralarda bu kadar çok tepenin olması, bu kadar çok yapının olması tesadüf değil. Aksine organize ve bilinçli bir inanç sisteminin bir parçası gibi gözüküyor. Yani bu noktada artık arkeolojik bir mesele olmaktan çıkıyor bu konular. Bu yapıların anlamı sadece ne kadar eski olduklarıyla değil, aynı zamanda ne anlattıklarıyla, neyi temsil ettikleriyle alakalı. Bazılarına göre bu taşların dizilimleri astronomik olaylarla ilgili olabilir. Bazı kabartmalar gökyüzündeki olayları temsil ediyor da olabilir. Yani bu insanlar gökyüzünü izliyor, kayıtlar tutuyor, belki de geleceği tahmin etmeye çalışıyorlardı. Büyünün, tarotun, astronominin şu anki haliyle ne kadar büyük bir yalan olduğunu size önceki videomda anlatmıştım. Onu mutlaka izlemelisiniz. Bir de işin içine giren tabii ki komplo teorileri var. Her zaman olmazsa olmazımız. Kimilerine göre bu yapılar insanlık tarihinden de eski. Yani insanlardan önce var olan bir medeniyetin yaptıklarının bir devamı. Kim bilir, belki de ilk uygarlık dediğimiz şey aslında yeni bir başlangıçtır. Tıpkı sıfırlanmış bir oyun gibi. Bazıları da daha ileri gidip bu yapıları uzaylılar yapmış olabilir diyor. Bu nasıl olabilir ama? Tabi bunların hepsi sadece bir teoriden ibaret. Gerçeğin ne olduğunu biz de tam olarak bilmiyoruz. Hatta belki de Göbeklitepe'nin vesaire üzerinin kapatılması da bu yüzdendir. Kendileri haricinde kimsenin bilmemesi için. Sonuç olarak Karahantepe sadece arkeolojik bir alan değil. O tarihin karanlıkta kalan sesi gibi. Göbeklitepe'nin gerisinde kalmış olabilir ama daha sırlarla dolu bir yer. Burası belki de insanlığın ilk göğe baktığı, sorular sorduğu, öldükten sonra ne olacağını merak ettiği ilk yerdir. İlk korkuların, ilk duaların, ilk umutların doğduğu yer. Ve şimdi o taşlar yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Ama asıl sorulması gereken soru şu. Biz o sesi duyabilecek miyiz? Belki de o taş sütunlar sadece inşa etmek için değil, bir şeyleri anlatmak için bırakılmıştır. Ve şimdi, yani binlerce yıl sonra biz o taşları okumaya başladık. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Tarih yeniden yazılmak üzere. Ve bu yazı bu taşlardan başlıyor. Karahantepe ve Göbeklitepe. İnsanlık tarihinin iki kadim tanığı. Bize sadece taş göstermiyorlar. Bir şeyleri anlatmak istiyorlar. Belki bir inancı, belki de bir bilgiyi anlatmak istiyorlar. Belki de sadece çok uzun süre önce burada yaşamış insanların göğe bakarken içinden geçirdiği ilk o soruyu sordular. Ama biz o soruyu hala duyamıyoruz. Çünkü hala geçmişe yukarıdan bakıyoruz. Halbuki en derin cevaplar yerin altında sessizce bekliyor. Unutma. Bu yapılar sessiz değil. Biz henüz dinlemeyi bilmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.